Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Böyle fıstıklı bir paspas çalışması yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlarım. Kalın bir halı kaydırmazın arka kısmını kullandık. Şimdi ön kısmı normalde burası arkadaşlarım. Burası yere temas edeceği için kaymayacaktır ve ıslak zeminlerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma olacaktır arkadaşlar. Şimdi tığ olarak 3 milim tığ kullandım. Ve şöyle alizenin bir batik ipini kullandım arkadaşlar. Hemen yapımına geçmek, paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle ilk olan yerimden giriş yapıyorum ve bir miktar şöyle uzattıktan sonra çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra üzerine alıyorum ve ilkinden şu şekilde, sonra üzerine bir daha alıyorum, ikinciyi çekiyorum, bir daha alıyorum, 3 tane bu şekilde çektikten topladıktan sonra hepsini birlikte alıyorum ve bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra hemen bakın hemen yanındaki aynı yerden giriş yapıyorum bu şekilde ve şöyle ikisini birleştiriyorum. Sonra yine üzerine alıyorum, bir yana, bakın burayı yapmıştık, bir yana giriş yapıyorum bu şekilde, aldım. Kenarını farklı şekillerde de çevirebilirsiniz ama iç kısmı fıstıklı bir görünüme sahip olduğu için kenarında bu şekilde yaparsanız güzel görünecek, buradaki gibi arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine çekiyorum. Şöyle bağlıyorum fıstığımı önce, sonra alta giriş yapıyorum, çıkartıyorum ve bunları birlikte örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde buraya kadar getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu ipimi buradan kesiyorum ve ikinci sırayı sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi kenarda olduğumuzu düşünün. Hemen bakın şu kenar kısmı, yani şurası, ipimizde kesik olmayacak zaten. Hemen bir üstünden, bakın şu aradan giriş yapıyoruz. Bu şekilde birazdan diğer tarafta göstereceğim diğer kısmını. Bu ilk sırası bu şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir miktar yükseliyorum. Bu şekilde ve aynı yerden alıyorum tekrar ikinciyi, tekrar aynı yerden alıyorum üçüncüyü. Bu şekilde aldıktan sonra yine az önce yaptığımız gibi fıstığımızı bu şekilde tamamlıyoruz ve geliyorum, hemen üstüne gelen yerden giriş yapıyorum. Bakın buradan giriş yapıp çıkarttım tığımı ve bu şekilde alıp ikisini birlikte örüyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Şu aradan giriş yapıyorum. Ve ilk sıra diye arkadaşlarım bu şekilde aradan yine 3 tane tığıma topluyorum, fıstığımı yapıyorum. Ve yine gelip üstten bakın bu şekilde giriş yapıp oraya bağlıyorum. Her bir fıstığımızın arasına bakın şöyle yerlerimiz var. Şuradan ve şuradan giriş yapıyoruz. Üzerine aldım. Ve topladım 3 tane de, 2 de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 defa da toplayıp yapabilirsiniz.
Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen üste çıkıyorum. Şu şekilde fıstığımı üst tarafa tutturuyorum. Sonra tekrar devam ediyoruz burayı. Sona geldik. Şimdi buraya geçiyorum. Buradan tutundum. Hemen bu kenar olduğu için arkadaşlarım, kenara bir tane daha fıstık yapıyorum ki kenar kısımları düzgün dursun diye. Bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çektim ve yani bağladım. Şu şekilde çıkartıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağladım. Sonra bir miktar yine yükseliyorum. Geri dönüyorum. Bakın burası önemli. Şuradan aldım üzerine. Şu ikisinin arasında bakın şu şekilde yerlerimiz var arkadaşlar. Artık işimiz kolaylaştı. Yani şu ilk sırayı tamamladıktan sonra diğer kısmı daha kolay oluyor. Şimdi buradan giriş yaptım. Hemen buranın içerisinden 3 tane topluyorum ve çekiyorum. Şu şekilde bağladıktan sonra hemen arkadaşlarım geliyorum buraya. Buradan ve buradan giriş yapıyorum. Ve şu şekilde aldım, yine sık iğne şeklinde bağlıyorum. Daha sonra tekrar üzerine alıyorum. Bir yana geçiyorum. Bakın şuraya. Ve oraya da aynı şekilde topladıktan sonra devam ediyoruz. Ve yine burayı kenar olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlarım, bakın şu çizgide bittiğini düşünün. Hemen yine aynı şekilde bakın giriş yaptım ve tekrar aşağıya şuradan şöyle kenar olduğu için az önce burada yaptığımız gibi hemen kenarından alıp bu şekilde toplayıp bir üst sıraya geçeceğiz. Burayı da aynı şekilde yine şuradan ve şu kenar kısmından, yani burada geçiş yaptığımız gibi yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bakın böyle bir görüntü ortaya çıktı. Sonra bir miktar yükseliyorum. İkisinin arasına giriş yapıyorum. Bu defa tersini yapacağız. Şu şekilde. Bakın şuraları falan çok güzel görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Kenardan yine şu şekilde alıyorum. Orayla da birleştiriyorum. Üzerine alıp tekrar bir yandakinin iç kısmına aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Böyle fıstıklı fıstıklı bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Kenara geldik, yine bakın hemen giriş yaptım. Son yerimden topladım ve buradakiyle bu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Ve bakın böyle bir güzellik ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Yan kısımları da aynı zamanda görünmüyor. Bakın şuradan daha net görünecektir. Şöyle göstereyim. Burası da bu şekilde. Evet, arkası da bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlarım, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.